Teoman aslında hasta mı? Daha 17 dizisinin 9. bölümünde Teoman'ın yurdu yakmaya gittiği sahnede burnunun kanamaya başladığını gördük. Aynı zamanda Şebnem, Teoman'ın burnunun kanadığını görünce yine mi diye sordu. Yani tüm bunlara baktığımız zaman Teoman'ın çocukluğundan beri süregelen bir hastalığının olma ihtimali var. Hatta geçen bölümlerde Leyla Teoman'a "Ben okuldan geldiğimde beni pencerede bekleyen Teoman'ı arıyorum" demişti. Bu detayla birlikte Teoman'ın çocukluğunda tedavi gördüğü için okula gitmeyip evde tedavi olduğunu düşünebiliriz. Tabii Teoman'ın demir olduğunu hatırlamamasını da göz önüne alırsak Leyla'nın bahsettiği bu olay Teoman'ın gerçekleri unutması için eve kapatıldığı dönemde olabilir. Peki Teoman ölecek mi? Henüz Aras daha kardeşine kavuşmamışken Teoman'ın ölmesi imkansız. Fakat final sahnesinde Teoman'ın öleceğine dair sinyaller verilmiş olabilir. Bunun yanında bu konuda çok farklı teoriler var. Örneğin Teoman'ın ilik kanseri olma ihtimaline dair söylentiler var. Biliyorsunuz ki ilik nakli oldukça zor bir ameliyat. Aynı zamanda uygun donör de genelde kardeşlerde bulunuyor. Bundan dolayı Teoman'ın hastalığının ilerleyen bölümlerde gün yüzüne çıkacağı ve Aras'ın kardeşi olmasından dolayı donör olarak da Aras'ın olacağı şu an güçlü teoriler arasında. Fakat ben hikayenin bu kadar klişe ilerlemesini açıkçası istemem. Yine de Teoman'ın bir hastalığı olduğu bence oldukça açık. Peki Deniz ne yapacak? Deniz Teoman'ın burnunun kanamasından dolayı oldukça korktu. Ayrıca eve gittiğinde Teoman'a karşı içinde bir şeylerin yeşerdiğini de gören Deniz buna bir anlam veremedi. Fakat Deniz'in gittikçe Teoman'a olan sevgisinin çoğaldığını görüyoruz. Yani Teoman ve Deniz arasındaki ilişki giderek daha da yakın bir hal almaya başlayacak. Peki daha 17 dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videoyu beğendiyseniz gelin incelemeye devam edelim. Öncelikle Serhat Aras'a gerçekleri söyleyecek mi? Serhat bu bölümde Teoman sayesinde Aras'la tekrardan buluştu. Aynı zamanda fragmandan da anladığımız kadarıyla Serhat Aras'a kardeşinin tanıdığı biri olduğunu da söyledi. Bu yüzden her şeyden önce Aras artık kardeşinin gerçekten yaşadığını ve yakınlarında olduğuna dair güçlü bir bilgi öğrendi. Aras aslında daha çok bilgi almak istese de Hakan'ın müdahale etmesinden dolayı muhtemelen yine her şeyi öğrenemeyecek. Fakat Hakan'ın bu hamlesi Aras'ın ondan kesin olarak şüphelenmesine yol açacak. Zaten en başından beri Akkayaların bir şeyler sakladığından şüphelenen Aras, Serhat'ın da Hakan tarafından saklandığını görünce artık içindeki şüpheler kesinleşecek. Zaten bu yüzden Aras'ın gizlice Akkayaların evine girdiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki geçen bölümde Hakan'ın odasına gizlice giren Aras, çantasına bazı dosyaları koysa da çantasını bulamadı ve bu bilgiler de şu anlık kaybolmuş oldu. Ancak Aras bu sefer Akkayaların evinde oldukça önemli bilgiler öğrenecek gibi duruyor. Yine de bizim fragmanda gördüğümüz fotoğrafı Aras'ın görebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Aras eve gizlice girdi. Fotoğrafın da düşmesiyle birlikte Aras yakalanmamak için fotoğrafın ne olduğuna bakamayarak evden uzaklaşmaya çalışacak. Ancak o fotoğraf aslında Aras'ın Demir'i bulabileceği en net fotoğraftı. Yani bu sahne her ne kadar heyecan uyandırsa da Aras bir kere daha kardeşini bulmaya en yakın zamanda bu fırsatı elinden kaçıracak. Peki Teoman ne yapacak? Teoman bu bölümde her ne kadar yine kötülüklerine devam etse de Aras yine ona zarar gelmemesi için çabaladı. Öyle ki yurdu ateşe vereceğini görmesine rağmen Aras Teoman'ın yanında olarak yardımcı olmaya çalıştı. Bunun neticesinde Teoman'ın Aras'a sarıldığı sahne bence bölümün en duygusal sahnelerinden biriydi. Yani bu ikilinin kavuşacağı zaman muhtemelen izleyiciler ekran başına kilitlenecekler. Yine de Aras'ın önümüzdeki birkaç bölümde Teoman'ın Demir olabileceğine dair şüphelerinin ortaya çıktığını da göreceğiz. Aynı zamanda Teoman da geçmişe dair ufak ufak bir şeyleri hatırlamaya başlayacak. Peki sizce Teoman gerçekten hasta mı yoksa bu sadece stresten kaynaklanan bir kanama mıydı? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.